Kimlik toplumsal olarak bir insanın aslında kendini konumlandırdığı bir yer. Bizim kendimiz tanımladığımız bir alan. Diğerleri tarafından da tanımlanan dünyadaki konumumuz diyebiliriz. Dünyada nerede durduğumuz, kimlik olarak tarif ettiğimiz şey. Tabii ki hepimizin kimlikleri var. Hepimiz farklı farklı kimlikleri aynı anda taşıyoruz. Ama bunların arasında bazen tercihler yapabiliyoruz. Bazen bir kimliğimiz diğerinden çok daha baskın hale gelebiliyor. Düşünmemiz gereken bir şey bu. Hangi kimliklere sahibiz? Bunlar arasında hangileri bizim için daha önemli? Hepimizin kendimize sorabileceği sorular bunlar ve bunun üzerine düşünebiliriz. Biz daha çok burada daha detaylı olarak aslında kolektif kimlikleri ele alacağız. Kolektif kimlikler üzerinden konuşmaya çalışacağız. Peki kimlikler nasıl oluşur? Kimliklerin nasıl oluştuğunu farklı disiplinler, farklı şekillerde açıklıyor. Duygusal kutuplaşmaya temel oluşturan sosyal psikolojinin sunduğu mekanizmayı anlamaya gayret edeceğiz. Burada üçlü bir mekanizma var. Bu üçlü mekanizmayı kısaca anlatıp aslında dördüncü nokta olarak da tanınma kavramını diğerinin gözünden kimliğimizin tanınmasının önemini ele almaya gayret edeceğiz. Bu mekanizmaların ilki sosyal kategorizasyon ismini alıyor. Kategorize etmek, bilişsel mekanizmalarımızın bir sonucu olarak içinde olduğumuz dünyanın belirsizliklerini azaltmak için kullandığımız bir yapı. Dünyayı bir düzen içinde görme ihtiyacı var. Hepimizin böyle bir ortak ihtiyaç, böyle bir anlama çabamız var. Bu çerçevede nesneleri, kişileri, benzerlikleri ve farklılıkları sınıflamaya çalışıyoruz. Belirli kategorileri alanların altında, başlıkların altında toplamaya çalışıyoruz. Tam da işte bu kategorizasyon süreci çerçevesinde kendimizi de diğerlerinden farklı olarak bir kategoriye, bir gruba yerleştirmeye gayret ediyoruz. Kendimizi konumlandırıyoruz diyebiliriz. Kendimizi de tıpkı diğer nesneleri ve kişileri nasıl sınıflıyorsak bu şekilde bir grubun içine yerleştirmeye çalışıyoruz. Şöyle düşünebiliriz. Kim olduğumuz kadar aslında kim olmadığımız üzerinden de bir tarif yapıyoruz. Ben kimim? Aynı zamanda ben kim değilim. Ya da biz kimiz? Aynı zamanda biz kim değiliz sorusunun yanıtıyla şekilleniyor. Bu yanıtla yerimizi, konumumuzu belirliyoruz. İkinci olarak bu üçlü mekanizmanın ikinci ayağı diyebiliriz, sosyal özdeşleşme. Türkçe'ye bu şekliyle çeviriyoruz. Kategorileri bir başka deyişle grupları belirledikten sonra kendimize ait hissettiğimiz, o grupla kurduğumuz ilişkiyi, o gruba olan aidiyetimizi anlama ve anlatma süreci olarak özetleyebiliriz. Şöyle kurgulayalım. Kendi grubumuzdaki kişilerle ortak sembollerimiz, değerlerimiz, mağduriyetlerimiz, sevinçlerimiz, benzer deneyimleri paylaşmışlıklarımız var. Bu bizde bir tür aynılık hissi geliştiriyor. Böylece gruba olan aidiyetimiz pekişiyor, özdeşleşiyoruz. Aynı dil, din, değer ya da bayrak ya da rozet gibi belli bir takım sembollere sahip çıkmak, benimsemek, bu grubun bir parçası olma hissi ve bu his üzerinden de aslında bu grubun tipik bir üyesi olarak nasıl özelliklere sahip olmalıyız, nasıl davranmamız gerekir, bir olaya karşı nasıl bir reaksiyon vermemiz gerekir gibi davranışımızı belirleyen bir biçimde grupla özdeşleşmeye başlıyoruz. Ve grubun üyesi olmaktan da gurur duyuyoruz. Grubun bir parçası olmak bizim kendimizi tanımladığımız, dünyada nerede durduğumuzu belirlediğimiz güçlü bir kimlik haline gelmeye başlıyor. Bir grubun yine o grubun özelliğine göre tabii ki bazen binlerce, bazen milyonlarca üyesi olabiliyor. Binlerce insanla aynı özellikleri paylaşma bize bir tür korunma hissi de veriyor. Bu grubun parçası olarak, böyle bir aidiyetin parçası olarak bu korunma hissine sarılabiliyoruz. Ona güçlü bir biçimde sahip çıkabiliyoruz. Mekanizmanın üçüncü ayağı ise sosyal karşılaştırma diyebileceğimiz, kimliğimizi inşa ederken diğer grupla nasıl kendimizi kıyasladığımızı, kendimizi özdeşleştirirken, grubun özelliklerini düşünürken diğer gruba neleri atfettiğimizi, farklılıkların abartılarak göz önüne getirilmesi diye özetleyeceğimiz bir durumu anlatıyor. Ne demek istiyoruz? Kendi grubumuzla diğer gruplar arasındaki farklılıkları abartıyoruz, büyütüyoruz. Genel olarak da olumlu özellikleri kendi grubumuza atfediyoruz. Diğer gruba ise olumsuz özellikleri yakıştırıyoruz. Bunu yaparken dediğim gibi farklılıkları abartıyoruz. İki grubu da oldukça homojen bir biçimde tarif ediyoruz.
Yani iki grubun da farklılıklarını azaltırken grupların birbiriyle olan farkını büyütüyoruz. Grup içindeki farklılıkları az görüyoruz, grupların birbiriyle olan farkını büyük görüyoruz. İlginç bir mekanizma aslında devreye giriyor. Böylelikle kendi grubumuzla diğer grup arasında bir hiyerarşi kuruyoruz. Bizim grubu diğer gruptan daha üstün görüyoruz ve bunun devamı olarak da kendimize hak olarak gördüğümüz noktaları aslında diğer gruba görmemeye başlayabiliyoruz. Bu noktada söyleyeceğimiz önemli nokta, bu üçlü mekanizmanın aslında her zaman bir dışarıdan da tanınma, görülmesi, diğerinin gözünden bizim kimliğimizin tanınması noktası. Kimliğimizin nasıl göründüğü, bunun görünmesi için de bizim nasıl davrandığımızı düşünmemiz gerekiyor. Yani kimliklerin inşa edilmesi ilişkisel şekilde gerçekleşiyor. Bizim var olabilmemiz, benim var olabilmesi, çocuğun var olabilmesi, anne babanın var olabilmesi bu ilişkisellik içinde gerçekleşiyor. Baba olmak ancak çocuğun varlığıyla mümkün. Tıpkı Hegel'de ifade edildiği gibi köle efendi. Efendinin olabilmesi kölenin varlığına, kölenin olabilmesi efendinin varlığına bağlı olması gibi. Sadece kendimizi nasıl tanımladığımız değil, karşımızdakinin bizi nasıl gördüğü de bu kimlik inşa sürecinin çok önemli bir parçası. Burada belki son olarak belirtmemiz gereken bir nokta, yaşamda birçok kimliğimiz var. İçinde bulunduğumuz koşullar bazı kimliklerimizi daha fazla öne çıkarıyor. Hangi kimliğimizle daha güçlü bir bağımız varsa o kimlik bizi daha fazla tanımlıyor. Bu aidiyet zaman içerisinde de değişebiliyor. Birçok kimliğe sahip olduğumuzda da aslında diğerleriyle olan ortaklıklarımız zenginleşebiliyor. Ama eğer tek bir kimliğe çok güçlü bir şekilde bağlanıyorsak, o zaman ortaklıkların azaldığını, ısrarla o grup kimliğinin, aidiyetin ön plana çıktığını görüyoruz. Kutuplaşma bağlamında da siyasal parti tercihlerinin kimliklere dönüşmesi, duygusal mesafenin artmasına ve duygusal kutuplaşmaya yol açıyor. Peki kolektif kimlikler nasıl oluşuyor? Burada önemli bir nokta siyasal sosyalizasyon kavramı. Siyasal sosyalizasyon önemli bir kavram. Çünkü bu kimlikler aslında doğal değil, inşa ediliyorlar. Kolektif kimlikler oluşuyor. Kimliklerin nasıl, neden, kim tarafından ve niçin oluşturulduğunu düşünmek çok kıymetli. Sosyalizasyonda da kimliklerin oluşumunda en önemli aşamalardan biri bu. Çünkü siyasal sosyalizasyon insanların değerlerini, tutumlarını ve davranışlarını belirledikleri bir öğrenme süreci. Hangi kimlikleriyle toplumda yer alacaklarını da aslında bu süreçte öğreniyorlar. Bu önemli bir nokta, hepimizin aklında tutması gereken bir nokta. Şimdi şöyle düşünelim. Siyasal sosyalizasyon kurumlarını detaylı bir biçimde açtığımızda her birinin etkisini kendi yaşamımız, kendi kimliklerimizin üzerinde düşündüğümüzde aslında çok önemli bir adım atıyoruz. Siyasal kültürü anlamak için geliştirilmiş olan bir kavram bu siyasal sosyalizasyon kurumları. Düşünelim. Aileyle başlayalım isterseniz. İçinde doğduğumuz aile, bu ailenin kimliğimizi oluşturmadaki etkisi çok büyük. Hepimizin kimlikleri oluşurken sahip olduğumuz farklı kimlikler içinde ailemizden aldığımız değerleri, ailemizde geçirdiğimiz sosyalizasyonları, ailenin hangi ideolojiye daha yakın olduğu, hangi partinin taraftarı olduğu, hatta ailenin içindeki farklı çatışmalar, farklı ideolojiler de olabilir. Bunların hepsinin bizlerde, kimliklerimizin oluşumunda etkisi var. Bu yüzden de öncelikle aileyi düşünmek, ailedeki etkiyi ele almak çok kıymetli. Kolektif kimlik oluşumunu anlamak için çok önemli. Tabii ki bir başka kurum tahmin edeceğiniz üzere okul ve tüm eğitim süreci. Nasıl bir eğitim verildiği, eğitiminin için nasıl doldurulduğu, hem kurumsal yapı olarak hem de müfredatın bizi nasıl yetiştirdiği, bizim sahip olduğumuz kimlikleri nasıl bazen pekiştirdiği, bazen nasıl ket vurarak etkilediği çok önemli. Bunun üzerine düşünmemiz, kendi kimliklerimizi, şu an sahip olduğumuz kimliklere bakarken bu tarz sorularla kişisel öykümüzü sorgulamamız gerekiyor. Bu bir bakış açısı getirebilir bize, bir katkı sağlayabilir bugünü anlamamıza. Bir başka nokta akranlarımız ya da biraz daha ileri yaş grupları için belki meslek grupları diyebileceğimiz sosyal yapılar. Özellikle akranlar için içinde bulunduğumuz neslin bütün o değer sistemi bizleri etkiliyor. İçinde sosyalleştiğimiz neslin bizde yarattığı etkiyle belli bir takım değerlere sahip oluyoruz. Kimliklerimiz, sahip olduğumuz farklı kimlikler ya da tabii ki olmamasını tercih ettiklerimiz akran gibi, meslek grupları gibi içinde olduğumuz farklı yapılarla etkileniyor ve şekilleniyor.
Belirtmemiz gereken diğer önemli kurumlar, dini kurumlar, cemaatler, dernekler, siyasal partiler, bütün bu yapılar ve bütün bu yapılar içinde edindiğimiz tecrübeler, bizim siyasal sosyalizasyonumuzu, sahip olduğumuz kimlikleri ve hangi kimlikleri aslında daha çok öncelediğimiz, daha kuvvetli bir biçimde sahip çıktığımızı belirliyor. Son olarak da medyayı belirtmek gerekir. Özellikle günümüzde televizyon, gazete diyebileceğimiz geleneksel medya ama her gün belki en çok maruz kaldığımız sosyal medya kimlik oluşum sürecinde çok önemli bir role sahip. İçinde yaşadığımız bu dünya sistemindeki yeniliklerin de farkında olarak her gün kimliğimizin yeniden inşasını, kurgusunu güçlendiren ve bazen öteki olarak gördüğümüz gruplara karşı mesafemizi artıran bir araç olarak medyanın yanımızda, karşımızda olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Bu noktadan yola çıkarak belki de yani her gün bizim kimliklerimizin medyanın da sosyal medyanın da yardımıyla nasıl şekillendiğini ve bugünümüz kadar geçmişin de nasıl inşa edildiğini vurgulamak, anlamak gerekiyor. Kolektif hafıza ve tarih yazımı diyebileceğimiz iki önemli kavramımız var. Kolektif hafıza aslında tarihin nasıl anlatıldığını, yeniden nasıl aktarıldığını, yeniden üretilirken kuşaklarda ve grup üyeleri arasında nasıl bir devamlılık öyküsünün ve farklı grupların farklı vurgularıyla nasıl aktarıldığını anlamak için baktığımız bir kavram, bir araç. Ortak duygu, ortak kader, mağduriyetler, travmalar ve zaferler aslında bizim kimlik oluşumuzun önemli referans noktalarını oluşturuyor. Bu yüzden de bu tarih anlatısı, tarih yazımı hangi tür mağduriyetlerin vurgulandığı, hangi tür travmaların tekrar aktarıldığı, başarıların ve zaferlerin vurgulanması, kişisel tarihimiz kadar ya da bir aile tarihi kadar toplumsal tarih açısından da bizim grup kimliğimizin, kolektif kimliğimizin inşa edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Beraberce aynı hafızaya sahip olduğumuz grup üyeleriyle belli tarihleri anıyoruz, belli günlerde geçmişi yad ettiğimize seviniyoruz, üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Böylece var olan o duygusal bir aradalık hissi de tekrar pekişiyor. Bu noktada sosyalizasyon kurumları, kolektif hafıza ve tarih yazımı aslında iç içe geçerek her gün bir biçimde sahip olduğumuz kimliği, inşa edilmiş ama aslında benliğimizin bir parçası haline gelen kimliği yeniden kurguluyor. Peki duygusal ve siyasal kutuplaşma bağlamında neden önemli, neden bu kavramları konuşuyoruz, düşünüyoruz? Çünkü siyasal parti tercihleri kimliklere dönüştükçe diğer parti taraftarının öteki olarak görülmeye başlanması ve siyasetin aslında temeli olan, birbiriyle bir araya gelemeyen, birbirini dinleyemeyen, sorunlara beraber çözüm üretim imkanının ortadan kalktığı, beraber yaşamının neredeyse ortadan kalktığı bir ortamın içinde yaşamaya başlıyoruz. Oy verdiğimiz partinin baskın kimlik haline gelmesi, sahip olduğumuz diğer kimliklerin önemini azaltarak, baskılayarak, dünyaya tek bir pencereden, siyasi parti tercihimizin penceresinden bakmamıza yol açıyor ve ortaklıklardan çok farklılıklar üzerinden bizi ayrıştırıyor.